Merhabalar, ben Ege Ayardoğan. 1998 yılında Teos'a yerleşmemizle birlikte buraları çok yakından tanıma fırsatı buldum. Ve sizlere de Teos'un geçmişten günümüze kısa hikayesini benim gözümden anlatmak istiyorum. Teos, en bilindik fotoğrafı bu. Teos, İzmir ilinin Seferihisar ilçesinin Sığacık mahallesinde yer alan küçük bir yarımadada kurulmuş bir antik liman kenti. Gördüğünüz üzere Sığacık, Karagöl, Teos, Güneyliman, Kuzeyliman. Kentte yapılan arkeolojik kazılar milattan önce 1000 yılında aşağı yukarı buraya yerleşildiğini gösteriyor. Ve yine bu kazılarla beraber Kuzeyliman ve Güneyliman arasında şehrin geliştiğini görüyoruz. Kuzeyliman diye bahsettiğim yer, sizin de aşina olduğunuzu düşündüğüm aslında şu anki Teos Marina'nın olduğu yer, Sığacık. Güneyliman diye bahsettiğim yerde Teos Antik Limanı, yani benim çocukluğumun geçtiği yerler. Güneyliman, yani Teos Antik Limanı bu şekilde gösterebilirim. Aslında o zamanlar biz, tabii 90'lı yıllardan bahsediyorum, Güney Limanı'ymış, Dionyos Tapını'ymış, işte isimleri falan çok bilmezdik. Bir sürü tarihi yapının olduğu bir yerde aslında çocukluğumuz geçti. Büyük mermerlerin arasından kekik topladığımız topraklardı bunlar. İnternet yok, pek fazla araştırma imkanımız yok. Kazıya gelen ekiplere sorardık. Buralar neymiş, kimler yaşamış şeklinde. Sonradan öğrendik ki buralar İyonyalıların yaşadığı topraklarmış. Şimdi Güney Limanı'ndan bahsettim. Nasıl biz buraya yerleşmişiz onu göstereyim. Burası Güney Limanı. Burası da benim gözümden Güney Limanı. Şurada görmüş olduğunuz şu çıkıntı aslında az önceki fotoğrafın olduğu antik liman. Öğrendik ki İyonyalılar yaşamış bu topraklarda. Ardından Pers himayesi altına girmiş ve son olarak Roma egemenliği altında varlığını sürdürmüş. Ancak bu kadar egemenlik altına girmesine rağmen Teosların yapıları darp edilmeden uzun yıllar boyunca korunmuş. Aynı yapılara sığınan insanlarla biz vakit geçirdik. Burada mesela harabelerin içinden yükselen sol tarafta bir aileyi görüyorsunuz. Özellikle yazın bu çok daha görünür oluyor. Kışın tabii insanlar evlerine kapanıyor ama burada ufak bir çocuğu görebilirsiniz. Bu yine annemin fotoğraflarından bir tanesi. Hatta o kadar iyi konuyor ki bu yapılar. Yine tekrar şu fotoğrafa dönmek istiyorum. Eski bağlama taşlarını bugün hala balıkçılar kullanıyor. Kazı yapıldığından bahsetmiştim. Bu bölgede kazılar 18. yüzyılın başlarında başlıyor. Günümüze kadar aralıklarla devam ediyor. 60'larda, 90'larda. En son 2010'da başlayan bir kazı var. 2017'de en son çalışmalarını yapıyorlar. Daha da 2021'e kadar gideceğini düşündüğüm bir kazı çalışmaları. Tabii benim daha çok değinmek istediğim şey buranın su altı. Bu da benim annem. Biz su altıyla çok ilgilendik Teos'un. Antik liman suyun üzerindekinden aslında çok daha fazla gidiyor suyun altına doğru. Mesela karşıda gördüğünüz şurada bir çiçek adası var. Çiçek adasıyla buradaki Güney Limanı arasında ben belime kadar gelen sığ suda ayakta durduğumu bilirim. Buradaki yapıları bilirim. Buradaki su altını o kadar çok yıllarca gezdik ki avucumun içi gibi biliyorum. Tabii bayağı hızlı değişiyor su altındaki yapılar. Şu an takip edemesem de çok güzel yapılar var. Şnorkelle dalındığı zaman bile görünebiliyor. Şimdi benim için biraz oyun gibiydi. Tarihin içinde yüzmek, tarihin içinde yürümek. Öyle ki şu fotoğrafı göstermek istiyorum size. Bu aslında antik bir yapının bir parçası büyük ihtimalle. Fakat ben burayı bir kendime özel jacuzzi olarak hayal ederdim. İçinde otururdum. Gelen çocukları oynamak isteyen çocukları yanımdan kovalardım. Yıllar geçince aradan kazı ekipleri tarafından bu taşın etrafında Teos grisi denilen mermer parçası buldular. Sadece suyun içinde de değil, yani kumlarına yatıp güneşlendiğimiz yerlerde her tarafta bu mermer parçalarından varmış. Teos grisi dediğim mermer, Teos'a özgü Karagöl Mermer Ocağı'ndan çıkartılan gri renkli bir mermer. Burası Karagöl Mermer Ocağı, bu da Teos grisi.
Fotoğraflarda görebileceğiniz gibi antik kentteki neredeyse ki bütün yapılar bu mermerlerden inşa edilmiş. Teos'u deniz ticaretinde en önemli şehirlerden biri yapan ticari öğelerden biri bu Teos grisi mermeri. Öyle ki Sicilya açıklarında keşfedilen bir batıkta yapılan sualtı keşfi bu mermerlerin ta Roma'ya kadar taşındığını göstermiş. Hatta bir asıra yakın zamandır burada yaşayan, ellerinde büyüdüğüm, çok sevdiğim ablalarım, teyzelerim var. Onların söylediklerine göre, tabii bunlar söylence, hiçbirinin gerçek bir oturduğu kanıt yok. Bu Teos mermerini Karagöl'den çıkartıp Güney Liman'a ya da Kuzey Liman'a taşıdıkları sığlık sular varmış. Tabii bu tamamen söylence. Yani Güney Limanı Kuzey Limanı'na birleştiriyormuş derler. Kanıtı yok tabii. Yine aynı teyzelerim, tabii çoğu vefat etti şu an ama olsun, ondan dinlediklerimi aktarayım ben size. Bu Teos grisinden yapılan heykellerden bahsederlerdi. 1950'lerde, 40'larda burayı yerleşmiş insanlar, buraların yerlileri sayılır. Öyle mermerlerden yapılmış güzel heykellermiş ki bir elinde zeytin sepeti tutarmış o heykeldeki kadın. Öbür elinde de bebeğini tutarmış. Ama yine bunlara ilişkin bir kanıt bulunamadı. Yine de bahsetmek istedim. Böyle halkın konuştuğu şeyler olduğunu söylemek istedim. Deniz ticaretinden bahsetmiştim. Oradan devam edeyim. Su altındaki keşiften bahsetmiştim. Tektaşburnu batığından. Bu batık çok önemli bir batık. Sığacık açıklarında ele geçiyor batığın kanıtları. Bugün de Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Teos yine şu anki kazı çalışmalarını sürdüren Musa Kadıoğlu'nun bir röportajında da açıkladığı üzere seramik konusunda da gerçekten ciddi bir öneme sahip. Seramikten yapılan bu yapıları, çanak, çömlek, işte yağ kandilleri gibi şeyleri bütün çevredeki illere deniz yoluyla iletiyor. O kadar güçlü ki aslında Teos deniz ticareti konusunda. 17. yüzyılda gerçekleşen bir deniz savaşına milattan önce gerçekleşen bir deniz savaşına 17 tane gemiyle destek veriyorlar. Konumu itibariyle gerçekten kritik bir noktada yaşıyor Teoslar ve aynı zamanda da refah seviyeleri epey yüksek bir halk. İyon şehrinden kaçan ya da atılan sanatçılarına kapılarını açarak tarihte ilk Sanatçılar Birliği'nin kurulduğu, altın gümüş sirkelerin darp edildiği, sanatıyla ön plana çıkan bir kent oluyor. Bahsetmek istediğim son şey ise buradaki toprakların ne kadar zengin olduğu. Tüm hayatım boyunca Teos harabelerindeki kekikleri topladık. Burada bahsettiğim zeytin ağaçları mevcut. Biz bu kekikleri topladıktan sonra, hemen bu mevsimden sonra yine bu harabelerin arasında çıkan güzel böğürtlenlerden yer, parmaklarımız mosmor oluncaya kadar onları toplardık. Daha sonra da belki bu ağaçların altında ahlat ağacı olsun, incir ağacı olsun, dinlenirdik. Ve tarihi eteklerinin altında saklayan bu güzel incirlerden yerdik. Sonrasında da belki birazcık deniz börülcesi toplardık Güney Limanı'nın oradan. Ve akşam bir koyun sütü alıp oradan sonra yoğurdumuzu yapar. Akşam yemeğinde de Güney Limanı'nın bu güzel manzarasını seyrederdik. Bütün hayatım aşağı yukarı böyle geçti benim. Sizlerin de buranın atmosferinin solumasını gerçekten çok isterim. Buradaki doğayı görmenizi, belki bu zeytin ağacında böyle bir soluklanmanızı çok çok isterim ve şiddetle tavsiye ederim. Değinmek istediğim son bir nokta daha var. Bugün 11 Nisan ve tam 87 yıl önce 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk Seferihisar ziyareti kapsamında Sığacık'a da gelmiş. Burada çeşitli incelemelerde bulunmuş. Bu fotoğrafta bulabildiğim nadir fotoğraflardan bir tanesi. Burası da Sığacık Kuzey Limanı diye bahsettiğim bugünkü Sığacık Limanı'nın olduğu yer. Bu vesileyle de Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Teos antik kentiyle ilgili sizlere bahsetmek istediğim bunlardı. Kendi gözümden anlatmak istedim size Teos'u. Fotoğrafları kullanmama izin verdiği için anneme, babama, ablama ve Seferihisar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Behice Hanım'a bırakıyorum. Teşekkürler. Sevgili Ege'ye teşekkür ederim.
Herkese merhaba. Ben Behice Uğan. Teosiyat ve Yelken Kulübü Halkla İlişkiler Sorumlusuyum. Türkiye'nin ilk Staslovo, yani sakin şehri Seferihisar'a hoş geldiniz. Dikkat ettiyseniz 3000 yıldır bu kentin adını içerisinde liman kelimesi geçmeksizin anmak neredeyse imkansızdır. Kuzey ve güney limanlarından Kuzey Limanı'na ait bir kalıntı elde edilememesine karşın Roma dönemine ait dalga kıranın Sığacık Kalesi'nin güneybatısında olduğu bilinmektedir. Sığacık Kalesi'nin içerisindeki evler restore edilerek pansiyona dönüştürülmüştür. İçerisinde ev yapımı yemekleri bulabileceğiniz, el sanatları ürünlerinin sergilendiği ve doğal pazarın olduğu şirin bir yerdir burası. Teos tarihinde ilk kez Sanatçılar Birliği'nin kurulduğu kent olup günümüzde de bunu yaşatmaktadır. Seferihisar 15 Mayıs 1919 tarihine kadar Rum, Türk ve Mora göçmenleriyle birlikte bir yaşam oluşturmuşlardır burada. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgalinden sonra işgal yılları başlamış, ilçe 11 Eylül 1922'de kurtarılmıştır. Seferihisar için en önemli tarihlerden biri de 11 Nisan 1934'tür. Yani 87 yıl önce bugün. Etkinliğimizi böyle anlamlı bir güne denk getirerek atamızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Evet, Seferihisar Türkiye'nin ilk Staslovu, yani yavaş şehridir dedik. Sitaslov hareketinin küresel logosunda yer alan salyangoz ile sembolize edildiği gibi burada yavaş yaşam sürülmektedir. Sitaslov'un getirisi olarak yerli tohum üretimi, organik tarım, sürdürülebilir enerji kaynakları, markalaşmış mandalinası ve tarihiyle şirin bir kasabadır burası. Her yıl burada da mandalina festivali düzenlenmekte. Lavanta şenlikleri düzenlenmektedir. Bir de Seferihisar'a özgü kara kılçık ekmeği vardır. Kara kılçık tohumu bir sandık içerisinde bulunarak genetiğiyle oynanmadan günümüze kadar getirilmiş. Bundan üretilen kara kılçık ekmeği de Seferihisarlıların damak tadına sunulmuştur. Evet, Teos için sanatçılar kenti demiştik. Bunlardan en belirgin örneklerinden biri de Seferihisar'ın köylerinde bile olan tiyatrolardır. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan tiyatrolardaki oyuncuların en küçüğünün yaşı 10, en yaşlısının da 76 yaşında olduğu bilinmektedir. Burada da tiyatrolarımızdan fotoğraflar görüyorsunuz. Seferihisar'ın son yıllarda Ege ve Akdeniz kıyılarındaki çarpık yapılaşmadan çok etkilenmemesinin sebebi de çevresinin sit alanları ve askeri alanlarla çevrili olmasıdır diyebiliriz. Bir başka da işte antik kent sakinleri şimdi yaşayan bizleri günümüzün çarpık kentleşmesinden de korumaya devam etmektedir. Evet, Teos için liman kentidir demiştik. 2010 yılında korunaklı bir limana yerleşen Teos Marina burada faaliyetlerine başlamış olup yöre halkını da deniz turizmiyle de tanıştırmıştır. Tekne sahipleri bu güvenli limanda sadece teknelerini bağlamakta kalmayıp sessiz sakin Sığacık kasabasında keyfini çıkartmaktadır. Evet, Teos Marina'dan başlayan karşılıklı seferler şeklinde gerçekleştirilen Samos feribot hattıyla da komşu adayla sıcak bir bağ kurmuş olduk. Teos Marina'da çarşı merkezinde bulunan kültür merkezi, resim sergisi ve atölye alanlarıyla da sanata ve sanatçıya destek olmaktadır. Ayrıca Teos Marina, çarşı içerisinde bulunan çocuk alanları ve yapmış olduğu projeleriyle de çocuk dostu bir marina olarak faaliyet göstermektedir. Evet, burada da denizcilerimizden bir kare görüyoruz. Şimdi kendi kulübümden, Teosiyat Yelken Kulübü'nden bahsetmek istiyorum sizlere. 2018 yılında Marina'nın desteğiyle kurulan Teosiyat Yelken Kulübümüz çocuk ve yetişkinlere kano eğitimi vermektedir. Gururla söylemeliyim ki bu yıl milli takım kampına en fazla sporcu kazandıran kulüplerden biriyiz. Kulübümüzün ilk başarıları arasında bir antrenör ve 5 sporcuyla katıldığı Atina'daki turnuvadan aldığımız birinciliktir. Daha sonrasında Torasan Urla Deniz Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlarda Seferihisar'a 9 kupa kazandırmıştır. Tabii biz kulübümüzde sadece çocuklara spor yaptırmayıp doğayla nasıl uyum sağlayacaklarını öğretip sorunlar karşısında da doğru ve hızlı karar verme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Buradan da kano takımımızdan bir
fotoğraf. Bu da Atina'daki yarıştan. Evet, çocuklarımız için daha farklı ne yapabiliriz dedik. Çocuk ve gençlerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amaçlı bir kütüphane kuralım istedik. Sadece iki platformda yayınladığımız kitap yardımı istiyoruz bağışına ülkenin her tarafından kitap yardımı geldi. Ve kısa zamanda 2000 kitaplık bir kütüphane kurduk. Denizcilik konulu kitaplar başta olmak üzere kütüphanemizde her turda ve her konuda kitap mevcuttur. Hedefimiz yakın çevremizde kitap okumak isteyen herkesi bir araya toplamak, sosyal hayata katkı sağlamak. Şimdilerde kulübümüz içerisinde bulunan televizyon ekranından siz değerli denizcilerimizin YouTube'dan bulabildiğimiz videolarını yayınlıyoruz. Çocuklarımız sizleri daha iyi tanısın, daha iyi öğrensin diye. Bu yayınlarımız sonrasında gördük ki çocuklarımız siz denizcilerimizi çok az tanımakta. Biz Yelken Kulübü olarak şu yönde de şanslıyız. Marinamızda dünya turu yapmış, dünya denizlerini dolaşmış birçok denizci dostumuz burada konaklamakta. Burada gördüğünüz gibi Keyif Teknesi, Nadire Berker, Selim Yalçın çifti ve Uzaklar Teknesi Sibel Atasoy ile yapmış olduğumuz denizler üzerine söyleşimiz. Biz bu etkinlikte farklı şeyler gördük. Çocuklar bizler gibi düşünmüyor. Onların farklı bir bakış açısı ve farklı bir dünyası var. Onların tabiriyle biz bu denizcilerimizi bayağı bir sıkıştırmış olduk. Sorular çok ilginçti. Dünya turu yapmak nereden aklınıza geldi durup dururken? Aileniz bir şey demedi mi? Bunun bütçesi nasıl karşılanıyor? İşiniz yok mu? Tarzındaki sorular zamanla yerini işte Bermuda Şeytan Adası nasıl bir yer? Gerçekten filmlerde olduğu gibi mi? Ondan sonra başınıza gelen en kötü olaylar neydi? Canınız yandı mı bu kazalarda? Tarzı sorularla karşılaştık ve çok keyifli bir söyleşi yapmış olduk. Bunun sonucunda da şunu fark ettik. Biz bu söyleşileri, bu etkinlikleri ne kadar çok çoğaltırsak o kadar çok denizci kazanmış olacağız. Evet, kütüphanemize geri dönersek, ben deniz kızlarıyla burada tanıştım. Kütüphane için kitap toplarken deniz kızlarından da yardım istedim. Başta Naviga Yayınları olmak üzere tüm denizci dostlarımız, deniz kızları koli koli kitaplarını göndermeye başladı. Açıkçası benim için bu kadarı yeterliydi. Fakat deniz kızları tek tek arayarak çocuklar için biz daha fazla ne yapabiliriz diye sormaya başladı. İşte şimdi karşınızdayız. Bugün sunacağımız ve bundan sonra göreceğiniz etkinliklerimizde deniz kızlarının sporcularımız için yaptıklarıyla karşılaşacaksınız. Amacımız ülkemize daha çok denizci kazandırmak, çocuklarımıza denizi sevdirmek, farklı bir bakış açısı kazandırmak. Etkinlik öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaştığı için sevgili Gülüm Bozkurt da Aşmam Gereken Okyanuslar Var kitabını tek tek imzalayarak sporcularımıza hediye etti. Burada da kitapları aldıkları anlardan fotoğraflar göreceksiniz. Burada da şöyle ilginç bir şey oldu. Çocuklarımız resmen anneleriyle bir pazarlığa oturdular. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun anne ama kitabı ben okuyacağım, tamam mı? Tarzında konuşmalar geçti aralarında. Burada da çocuklarımızı ve en küçük okuyucumuzu görüyorsunuz. Bu küçük okuyucumuz kendisi elinde kitabıyla hiç kimseye hiçbir şey demeden kulüp içerisinden girer, kütüphaneye yönlenir, kitabını alır ve gider. Gün geçtikçe biz şunu görmeye başladık. Kitaplar, sevgili Gülüm Bozkurt'un kitabı annelerimizin elinde dolaşmaya başladı. Ve ben aralarındaki konuşmalara şahit olduğumda kadın 40 yaşından sonra yapabilmiş. Hiç de zor bir şey değil demek ki. O da bilmiyormuş. Biz de yapabiliriz. Demek birçok şeye sırt çevirip insan kendisini bulmak adına birçok şeyi yapabilir. Sadece cesaret gerekir tarzında konuşmalarına şahit oldum. Ve dedim ki evet, doğru yoldayız. Biz bu yolda ilerlemeliyiz. Amacımız yeni denizciler kazanmak, denizcilerimize anlatmak ve bu konuda bir şeyler yapabilmekse biz doğru yoldayız. Evet, karşınızda deniz kızları. Denize ve yelkene gönül vermiş, maviye sevdalanmış kadınlarımız da fotoğraflarda. Şimdi ben burada sürpriz olduğu için söylemiyorum ama biz bu etkinliği düzenlemeye karar verdiğimizden beri hepsi canlı başta neler yapabiliriz diye düşünmeye başladı. Gün içerisindeki etkinliklerimizde göreceksiniz birçoğunu.
Daha sonrası için de planlarımız var. Sürpriz olacak ama ben bir tanesini size burada söyleyeyim. STS Bodrum gemisi sırf çocuklarımız tanısın bilsin diye ta Bodrum'dan deniz kızlarını da yanına alarak bugün marinamıza geldi. Evet, gün içerisindeki etkinliklerimizde faaliyet ve sohbetlerle dolu dolu kaliteli zaman geçireceğiz bugün. Bu sürece siz denizci dostlarımızın yanı sıra bizim sporcularımız, çocuk belediyemiz, Seferihisarlılar, denizciliği merak edenler ve denizcilik okulu öğrencileri de bu etkinliğe katılacak. Başta Deniz Kızları platformundaki tüm kadınlarımıza, konuyu açtığımızda bize hep destek, tam destek, ben arkanızdayım diyerek cesaret veren Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü'ye, katılan herkese çok çok teşekkür ederim.